Bugün beynin içine işlenmiş anıların bir gün sessizce silinebileceğini gösteren gerçek deneylere iniyoruz. Gözlerini kapat ve çocukluğuna dön. O loş odada perdelerin arkasından gelen garip bir gölge. Kalbinin ilk kez gerçekten hızlandığı o an. Hatırlıyor musun? Yoksa sadece hatırladığını mı sanıyorsun? Çünkü bilim artık şunu söylüyor. Hafıza bir arşiv değil, bir sahne. Ve her hatırladığında o sahne yeniden kuruluyor. Oyuncular değişebilir, ışık farklı olabilir. Ama sen yine de bu benim anım diyorsun. Gerçekte yaşananla beyninin sana hatırlattığı şey her zaman aynı değil. Ve işte tam burada bir soru ortaya çıkıyor. Geçmiş değiştirilebilir mi? Yoksa zaten her hatırlayış bir tür değişim mi? Beyin bir kayıt cihazı değildir. O gerçekleri olduğu gibi saklamaz. Bir anı sadece görüntü değildir. İçine duygular karışır, zamanla bulanır, anlamla yoğrulur. Önce hipokampus devreye girer. Anıyı işler, zaman ve mekan bilgisiyle harmanlar. Ardından prefrontal korteks gelir. Yaşananı düzenler, çerçeveye alır. Mantıklı bir bütün oluşturur. Ama son sözü limbik sistem söyler. Çünkü bir anı ne hissettirdiğiyle kalıcı olur. Ve işte burada en ilginç gerçek ortaya çıkar. Her hatırlayış aslında yeniden yazımdır. Beyin geçmişi raftan indirip açtığında içine bugünün rengini de karıştırır. Yani bir anı her hatırlanışta biraz daha değişir. Ve bu özellik bir kapı aralar. Çünkü değiştirebildiğin her şey gibi anı da silinebilir. 2014 yılı. Boston'daki MIT laboratuvarlarında sessizce yürütülen bir deney vardı. Fareler. Küçük bir kutuda ışıkla uyarılan bir deneyin parçasıydı. Amaç hafızaya dışarıdan müdahale etmek. Araştırmacılar farelerin hipokampüs hücrelerine ışıkla sinyal gönderdi. Ve ardından hiç yaşanmamış bir olayın nöral izlerini beyinde kodladılar. Sonuç, fare aslında hiç yaşamadığı bir tehlikeyi yaşadığını sandı. Beyni o sahte anıyı gerçekmiş gibi kaydetti. Aynı yıllarda DARPA yani Amerika Savunma Bakanlığı İleri Araştırma Projeleri Ajansı bambaşka bir alanda çalışıyordu. Uyku sırasında belirli sesler verildi. Amaç travmatik anıları ya derinleştirmek ya da bilinç dışına itmek. Ve bu deneylerde anlaşıldı ki hafıza sadece içeriden değil, dışarıdan da programlanabiliyordu. Bu sadece hayvanlarda mı işe yaradı sanıyorsun? Hayır. Bu teknoloji bugün insan beyni üzerinde de kullanılmaya başlandı. 2017. İngiltere'deki bir grup araştırmacı insan zihnine dair sınırları zorlayan bir deney tasarladı. Katılımcılara hayatlarında iz bırakmış güçlü anıları hatırlatıldı. Bazen bir kayıp, bazen büyük bir korku ya da ilk kez yaşanmış bir sevinç. Beyin o anları yeniden canlandırırken tam o sırada dikkat dağıtıcı, kısa süreli ses uyarıları verildi. İşte ilginç olan buydu. Nöral konsolidasyon yani anının yeniden güçlenme süreci bilinçli olarak kesintiye uğratıldı. Sonuç, anı tamamen silinmedi ama erişilemez hale geldi. Tıpkı bir hard diskte silinmiş görünen ama aslında hala orada olan bir dosya gibi. Bir adım ötesi 2020 yılında geldi. Bu kez konu travmatik anılar. Araştırmacılar bu anıları zihne tekrar hatırlatarak sonra bilinçli şekilde yapılandırmayı denediler. Ve gördüler ki beyin geçmişte yaşanan bir olayı yeniden anlamlandırdığında ona verdiği duygusal tepkiyi sıfırlayabiliyor. Yani bazı hatıralar tamamen yok olmasa da artık can yakmıyordu. Artık bazı anılar sadece zihinde değil, bir çipin içinde de saklanabiliyor. Pentagon destekli projelerden biri. Deneklere beyinlerinin belirli bölgelerine yerleştirilen mikroçipler adeta sinir sistemine entegre oldu. Bu çipler özellikle kısa süreli belleğe hedef aldı. Unutkanlık yaşayan kişilerde hatırlama kapasitesi gözle görülür şekilde arttı. Ama en çarpıcı kısmı şu.
Bu mikroçipler yalnızca bilgiyi güçlendirmekle kalmadı. Gerektiğinde bazı verileri bloke etti. Yani beyin artık yalnızca biyolojik değil, yarı dijital bir sistem haline gelmeye başladı. Ve bu insan hafızasında geri dönüşü olmayan bir dönemin kapısını araladı. Bundan sonra hatırlamak bir tercih olabilir. Ama belki de unutmak da programlanabilir. Belki de hiçbir anı gerçekten silinmez. Sadece üstü örtülür. Zihin bazı sahneleri tozlu raflara kaldırır. Bazen korumak için, bazen hayatta kalmak için. Çünkü unutmak bir zayıflık değil, bir savunma mekanizmasıdır. Ama ya bir gün hangi anıyı tutacağımızı, hangisini sonsuza dek silip atacağımızı biz değil, başka bir sistem karar verirse? Belki bir algoritma, belki bir çip ya da senin yerine düşünen bir yapay zeka. Ve o sistem neyin hatırlanmaya değer olduğuna hükmederse, işte o zaman hafıza bizim olmaktan çıkar. Abone ol. Çünkü bu kanalda sadece beynin ne yaptığına değil, neler yapabileceğine de birlikte bakıyoruz.